Herkese selamlar kıymetli dostlar, umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz ve konumuz Valencia maçı sonrasında Arda Güler'le ilgili çıkan haberler. Aslında bir hadsiz bir yorum yapıldı Arda Güler'le ilgili. İspanyol basınında çok gündem oldu, Türk basınında gündem oldu. İspanyol taraftarlar da Türk taraftarlar da bu yoruma, Arda Güler için yani bu sınırları aşan yoruma tepki geldi. Ama sonrasında Marca gazetesinde bir haber daha yayınlandı Arda Güler ve Bellingham'la ilgili. Bellingham'ın Arda Güler'i kıskandığıyla ilgili bir haber yayınlandı. İki tane önemli haber var bu videomuzda ve bunları işleyeceğiz. Ama öncesinde bakalım bu maç Arda Güler neler yapmış Valencia'da. 82 dakika sahada kaldı. Sahadan çıkarken yani oyundan çıkarken Arbeloa'la bir ufak sarıldılar birbirlerine. İyi bir diyalog var demek oluyor. Topla buluşma 74 defa topla buluştu Arda Güler. 57 pas attı. 52'si isabetteki %91'lik bir pas isabet oranı. 3 pas attı. Uzun pastan bahsediyorum. Bunların ikisi isabetli. Bir önemli nokta var. 9 orta yaptı. Tabii kornerler de bunun içerisinde. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Arda Güler'in hiçbir ortası isabetli olmadı bu maçta. Bir şutu var. Ceza sahası içinden isabet bulmadı. 2 çalım denemesi var. Bunlardan biri başarılı, biri başarılı değil ve başarısız olan çalım denemesinde de faul aldı zaten. 2 de faul aldı. 8 ikili mücadeleye girdi. 4'ünü kazandı bu ikili mücadelelerin ve 8 defa defansif olarak 8 defa sahipsiz top kazandı ki bu noktada maçın en çok top kazanan oyuncusu unvanını aldı. Arda Güler bu maç biraz daha 10 numara pozisyonunda daha fazla oldu. 10 numara diyebileceğimiz bir noktada oynadı hemen hemen maçın büyük kısmında. Ama tabii Vinicius'un yokluğunda Mbappe çok fazla sola kaydığı için genel olarak ceza sahası içerisinde bir oyuncu bulamadı. Veyahut da ceza sahası içinde Arda Güler'in kendisi vardı ama Mbappe her zaman dribling yaparak içeri girmeye çalıştığı için, son ana kadar adam eksiltmeyi düşündüğü için sadece Arda Güler değil, takım arkadaşlarını da topla buluşturamadı ceza sahasında. O yüzden birazcık o döngülerin hepsi kısır oldu. Evet, Vinicius Junior birçok noktada eleştiriliyor. Katılıyorum ama Vinicius Junior'ın yokluğunda da işte orada aynı kalitede, bir de Rodrigo'nun da yokluğu önemli. Bellingham'da yok. Aynı kalitede bir futbolcu veya benzer işleri yapan bir futbolcu olmayınca bu sefer Mbappe iki taraflı, iki yönlü oynamak zorunda kaldı. Her iki tarafta da eksik kaldı. Madrid'in böyle bir sıkıntısı vardı bu maç için. Ama bir sonraki maç tabii ki bu sıkıntının olmayacağını biliyoruz ve ben şuna dikkat çekmek istiyorum haberlere geçmeden önce. İlk defa Arda Güler'in bir takım Arda Güler için bir çözüm bulmaya çalıştığını gördüm ben. Arda Güler'i sürekli olarak oyuncularla sıkıştırmaya çalıştılar. Ona bir önlem almaya çalıştılar Arda Güler'i. Bu ilk defa oluyor. Arda Güler topla çıktığı zaman hemen yanında 1-2 tane futbolcu oluyor. Onun paslarını engelleme, ataklarını engelleme. Özellikle Arda Güler birçok defa kontraya çıkmaya çalıştı Arda Güler'le beraber Real Madrid. Ve sürekli olarak onun pas yönlerini kapamaya çalıştıklarını gördüm ki bu noktada bir pas alternatifi, işte sol kanatta bir Vinicius veya benzeri bir futbolcu olmadığı için, bir pas alternatifi yaratılamadığı için bu noktada da Arda Güler tabii ki o kapanan pozisyonlarda zaman zaman zorluk yaşadı ki uzun attığı bir top var. Orada resmen çalışılmış, oradan oraya o topun atılacağı, top daha Valverde'ye gelmeden araya girilip kesildi. Enteresan anlar vardı maç için. Evet, 23. haftasında Valencia'ya konuk oldu. Real Madrid tabii ki kazandı bir şekilde, kötü bir oyunla kazandı ama büyük takımlar böyledir, kötü oynadığı zaman da kazanır. Mastantuono ile ilgili bir haber de var. Onu da hemen kısaca söyleyeyim. Mbappe ona çok kızdı. Biliyorsunuz Arda Güler çıktı, Mastantuono girdi. Mastantuono'nun çektiği bir şut var. Çok değişik bir şekilde out'a çıktı. Bu da çok haber oldu İspanya'da. Mbappe'nin o sert tepkisi Mastantuono oralı bile olmadı. İspanyol basınında maçın ardından Arda Güler hakkında kendini bilmez yorumlar yapıldı. Correcel Deportivo'da açıklamalarda bulunan yorumcu Rafa Alcorta, Arda Güler için yaptığı yorumlarda hem Real Madrid taraftarlardan hem de Türk taraftarlardan büyük tepki aldı.
İşte bakalım ne demiş Alcorta. Türkiye'deki gibi oynamak istiyor. Bu takımın onun için oynadığı ve onun saha içinde istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir düzen arıyor. Ancak burası Türkiye değil. Real Madrid. Burada farklı bir görevi var. Son pası vermenin yanı sıra orta sahaya daha fazla katkı sağlaması gerekiyor. Bu onun doğasında olan bir şey değil. Bunu yapmak istemediğini söylemiyorum ama bence doğal yeteneğe sahip bir oyuncu değil. Onun sözleri, benim değil. O bir Modric değil demiş. Ve şunu da söyleyeyim, o bir Modric değil, yani futbola bakış açılarını değiştirmeleri gereken insanları hala yorumculuk yaptırıyorlar ve gerçekten tüm ülke basınında yorum yapıyor. Bir kere mesela Xabi Alonso demişti ki bundan aylar önce, daha Real Madrid'e gelmemişti Xabi Alonso. İşte yeni Kroos, yeni Modric noktasında açıklamalar yapılıyordu. Real Madrid'in yeni bir Modric'e, yeni bir Kroos'a değil, yeni bir isim yaratması gerekiyor. Yeni kişiler ortaya çıkarması gerekiyor idol olarak. Yapılması gereken bu da. Modric bitti, Kroos bitti, artık onlar geride kaldı. Artık yenilere bakmak lazım demişti. Zaten futbol böyle bir şey. Aynı zamanda Arda Güler'i suçlamak veya Arda Güler için söylemiyorum, herhangi bir futbolcuyu bir maç için suçlamak çok kolay bir şey yani. Bu ne biçim pası atamıyorsun, ne biçim orada 4 kişiyi çalımlayamıyorsun, ne biçim o golü atamıyorsun. Hayır, maçtaki Valencia, yani sonuçta adamların eli armut toplamıyor. Onlar farklı bir şey üretmişler. Evet, Bellingham'ın yokluğunda, eksiklerin yokluğunda daha fizik kuvveti yüksek bir takım nasıl önlemler almış, futbol bu şekilde zaten ilerliyor. Bu şekilde yorumlanması gerekiyor. O ona pası kötü vermiş. Bu futbol değil ki. Valencia'daki oyuncular peki onlara haksızlık değil mi? O zaman kötü bir Real Madrid'e karşı maçı 2-3-0 kazanmaları gerekiyordu. Ama kazanamamışlar. Valencia bir şeyler yapmış, bir şeyleri engellemiş ama o engellenen işler de tutmamış. Yani bunları yorumlaması lazım koskoca insanların. Öyle saçma saçma magazin yapıyorlar. Peki geçiyoruz asıl gündemimize, Marka'ya. Marka yazarı Carlos Carpio karşılaşmanın ardından çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Sakatlık nedeniyle forma giyemem, Bellingham'ın yokluğunda Real Madrid için faydalı olacağını Real Madrid için bu durum faydalı olabilir demiş. Bellingham Arda'yı kıskanıyor. Arda ile oynadığı anda ona otoritesini dayatmaya ve onu gölgede bırakmaya çalışıyor demiş. Bakın yazısında neler yazmış, hadi bir gelin okuyalım. Rayo Vallecano maçındaki kaosun ardından Camavinga ve Valverde'nin artık beklerde oynayamayacakları ve orta sahaya geçecekleri açıktı. Ne yazık ki orta sahadaki varlığının Real Madrid oyuncularının bir iyileşmeye dönüşmediği de açıktı. Çünkü ne Fransız ne de Uruguaylı oyuncu takımı sırtlayacak kaliteye sahip değiller. Bu nedenle sahaya 5-4-1 dizilişiyle çıkan Valencia'ya karşı ilk yarı yine uyuşuk geçti. Eflatun Beyazlar'ın futbolu yine gri, cansız ve sönüktü. Hiçbir gelişme belirtisi yoktu. Sanki yavaş çekimdeymiş gibi oynuyorlar. Kimse koşu atmıyor, hep kısa paslar yapıyorlar. Tchouaméni, Camavinga ve Valverde gibi oyuncuların fiziksel özelliklerine rağmen dinamizmin eksikliğinin anlaşılması da zor. Ayrıca Mbappe hariç top kontrolü konusunda yetersizler. Dönen topları kazanamamaları da inanılmaz. Bu bir tutum meselesi, fiziksel güç değil, bir tutum eksikliği. Bakın nasıl yorumlamış. İlk yarım saatten sonra hızlarını arttırdılar ve bu oyunculara sahip olması beklenen kaliteye yaklaşır şekilde ilginç pozisyonlar yaratmaya başladılar. Bu orta sahadaki tek saf yetenek olan Arda Güler'in hücum orta saha pozisyonunun kontrolünü ele geçirme ve Mbappe ile bağlantı kurmaya başlamasıyla gerçekleşti. Bakın, futbol yorumcusu magazinci. Bana da bazıları magazinci diye eleştirmeye çalışıyorlar diyeyim, eleştiriyorlar diyeyim. Ama bakın, futbol yorumculuğu da bu. Bütün pikleri anlatıyor. Bütün pikleri anlatıyor. Bellingham'ın birkaç hafta sakatlık nedeniyle yokluğu takım için faydalı olacak. Çünkü Arda Güler'le birlikte oynadığında kıskançlık duyuyor ve otoritesini dayatmaya, onu gölgede bırakmaya ve neredeyse hiçbir zaman olumlu bir şeye dönüşmeyen bir liderlik rolü üstlenmeye çalışıyor. İnanılmaz kritik bir cümle. En azından son 2 sezonda durum böyleydi. Ancak Arbeloa'nın Real Madrid'de liyakate bakılmaksızın kıdemliliğin çok önemli olduğu da iyi biliniyor. Gerçek şu ki Arda Güler, Mbappe ile birlikte ortalama üstü bir performans sergileyen tek oyuncuydu yine. Şu anda Arda orta sahada yeri doldurulamaz bir oyuncu. Bellingham döndüğünde de öyle kalmalı demiş. Bakın, bu işte o bilmem nerede, orada burada radyolarda konuşanlar değil. Marka. İspanya'nın ve bana kalırsa Avrupa'nın da en büyük spor gazetesi olan Marka'da yazılan yazı.
artık bundan sonra eleştirirken bazı şeyleri böyle önünüze koymanız lazım. Bu işin piri olan insanlar ne diyor? Önce ona bakmak lazım. Sezon performansı tüm kulvarlarda 35 maça çıktı Arda Güler. 35 aldı artık maç sayısı. 2196 dakika 3 gol 12 asist üretti. Toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon en çok asist yapan oyuncu olan Arda, La Liga'da ise bu alanda 4. sırada yer alıyor. Takımında da yani Real Madrid'de de en çok gol katkısı sağlayan 3. futbolcu olarak listedeki yerini koruyor kıymetli dostlar. Yorum yapmayı unutmayın. Haberlerde bu kadar da. Beğenmeyi unutmayın. Hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.